Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz iki şişli örülen harika bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte örmüş ve denemiş oluruz. Gerçekten çok güzel oldu. Tek parçada örülüp biten bir patik modeli. Umarım sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte yapımına başlayalım. Evet, patiğim için gerekli malzemelerim: İlk renk patiklik ip kullandım. 3 mm şişim var. Bir adet de iğnem var. Öncelikle yeşil rengimle başlayacağım. İlmeklerimi attım ben. 47 ilmek atarak başladım şişime. 47 tane ilmeğimi bu şekilde şişime attım. Benim ördüğüm patik 36 ve 37 ayak numaralarına kadar olur. 38'e de olur. Daha büyük küçük yapmak isterseniz bu 47 ilmekten 6 eksik 6 fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Şimdi 47 tane ilmeğimi sayalım. Burası örgümün ön yüzü, bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş haroşa sırası ördüm. Evet, 8. diş haroşa sıramı bu şekilde ördüm. 47 tane ilmeğim var. Haroşa sıralarını ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve bu şekilde oluşturuyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden şişimi alıp son ilmeği düz olarak örüyorum. Ve kenarlarım şu şekilde daha düzgün ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde örgünün burası da arka yüzü. Şimdi 8 diş haroşa sıramı ördüm. En son 8.'yi ördüm. Bu patiğimizde sağ ve sol ayak farklı şekillerde örülüyor. Onu sizlere şimdi göstermek istiyorum. Bakın, bu benim önceden ördüğüm sol ayak. Bu bizim sol ayağımız. Sağ ayak için farklı olacak. Şu şekilde çizdim ben, bakın. Sol ayak bu şekilde 47 ilmeği atacağız. 8 diş haroşa sırası öreceğiz. Şimdi bu taraftan 8 ilmek arttıracağız. Arttırıyoruz. Sol ayak bu şekilde. Bakın, sağ ayak bu şekilde. Bunu video esnasında ekran fotoğrafı alırsanız sağ ve sol ayağı örerken karıştırmazsınız. Şimdi biz sizlerle sağ ayağı öreceğiz. Bu sağ ayağı öreceğiz. Çünkü ben önceden sol ayağı ördüm, hazırladım. Şimdi sağ ayağı örüyoruz. İkisinin de ilmek sayıları aynı. Sadece yönleri farklı. Bakın, bunun bu tarafa doğru yönü. Bunun ise bu tarafa doğru. Dediğim gibi video esnasında ekran fotoğrafı alırsanız örerken hiç şaşırmazsınız. Şimdi eğer ben sol ayağı örüyor olsaydım bu tarafta 8 tane ilmek atacaktım. Sonrasında örmeye devam edecektim. Sağ ayağı ördüğüm için bakın, bu tarafta 8 tane ilmek atmış olmam gerekiyor. Bakın, bu tarafa. Bu yüzden örgünün arka yüzüne geçeceğim. Örerek geleceğim. Örgünün arka yüzündeyken bu tarafa 8 tane ilmek atacağım. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. İlmeklerimi, ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum ve örgünün sonuna doğru ilerliyorum. Evet, şimdi örgünün arka yüzündeki ilmeklerimi ördüm geldim. Burası örgünün arka yüzü. Şimdi burada ilmek atıyorum. Şöyle parmağıma doluyorum, bakın. Doladığımda şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın, attığım ilmekler burada. İlmek sayımı 55'e çıkarttım. 47 olan ilmek sayıma 8 tane daha ekledim. 55 tane ilmeğim oldu. Şimdi örgünün ön yüzünü çevirdim. Bakın, burası örgünün ön yüzü. Şimdi şöyle şablonumuza baktığımızda bu örgünün ön yüzü, bu şablonlar. Örgünün ön yüzünden bakılarak çizilmiş. Bakın, şu şekilde koyduğumda biz şu an sağ ayağımızı örüyoruz. Bakın, sağ ayağın aynısını örmüş olduk. 8 diş haroşa sırası ördük. 8 ilmekte bakın şuradaki gibi artma yaptık.
Şimdi örmeye devam edelim. İlmekleri yeni attığım için ilk ilmeğimi burada örüyorum. Böyle yine ters olarak örüyorum attığım ilmekleri de. Bu şekilde ilmekleri ters olarak örmeye devam edelim. Bakın, bu ilk attığımız ilmekleri biraz örmesi zor olabilir ilk sırada. Sonrasında kolaylıkla örebilirsiniz. Bu şekilde bakın ördük ilmeklerimizi. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet, sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Yine ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gidelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi yine bir sıra daha örgünün ön yüzünden ilmekleri ters olarak örelim. Ve örgünün ön yüzünden saydığımızda haroşa sırasını 10'a tamamlamış olacağız. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru. Evet, ilmeklerimi ördüm. Bu şekilde tamamladım. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa sırası oldu. 47 ilmeğimle 8 diş haroşa sırası ördüm. 8 ilmek arttırdım. 55 tane ilmeğim oldu. 55 tane ilmeğimle de 1, 2, 2 diş haroşa sırası ördüm. Toplamda yukarıya doğru 10 diş haroşa sırası oldu. Burası örgünün ön yüzü. Şimdi arka yüzüne geçtiğimde bir diğer rengimi bağlıyorum. Şöyle krem rengime geçiyorum. Bunu şu şekilde bağlayalım. Yeşil ipimize şöyle düğüm atarak bağladım. Renk geçişi yapıyoruz. Renk geçişini örgünün arka yüzünde yapıyorum. İlk ilmeği renk geçişlerinde örelim. Böyle ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Şu an örgünün arka yüzündeyiz. Evet, örgünün ön yüzüne geldim. Renk geçişini yaptım. Şimdi bir sıra yine öreceğiz örgünün ön yüzünde krem rengimizle. İlmekleri ters olarak bu şekilde örmeye devam edelim ve bir diş haroşa sırası örmüş olacağız. Bir diş haroşa sırasını ördüm krem rengimle. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtiğimde yeşil rengimi alıyorum. İplerimi koparmadan ilerliyorum. Şimdi yeşil rengimi aldım. İlk ilmeği yine renk geçişinde örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi yeşil rengimle ördüm. Dördüncüyü örmeden bu şişimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimi bu şekilde ördüm. Bakın. Altıncıyı örmeden şişimi aldım. Tekrardan örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ters olarak örüyorum. 5 tane ilmeğimi yeşil rengimle ördüm. Altıncıyı örmeden bu şişime geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yeşil rengimle ördüm. Altıncıyı örmeden bu şişimi aldım. Böyle devam edelim. Sıra sonuna kadar 5 tane örüp bir taneyi örmeden böyle şişimizi alarak ilerleyelim. En sonu bakın yine bu şekilde olacak. 3 tane yeşil kalacak. En başta da yine 3 tane yeşil örerek başlamıştık. Sonu da aynı şekilde oldu. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Şöyle bakabilirsiniz. Şimdi yeşil renkli ilmekleri örüyorum. 3 taneyi böyle ördüm. Şimdi bunu yine örmeden şişime alacağım. Fakat burası örgünün ön yüzünde, direkt böyle aldığımızda yeşil bakın önüne geçiyor. Böyle yapmıyoruz. İpimi arkaya attım. İlmeğimi geçirdim. İlmeğin arkasından ipi böyle dolandırdım. Sonra örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimi yine ördüm. Yine bakın bu ilmeğimi böyle aldığımda, böyle ipi öne geçirdiğimde krem renkli ilmeğim görünmüyor. Bu yüzden ipi arkaya geçiriyoruz. İlmeği alıp
İpi ilmeğin arkasından böyle geçiriyoruz, dolandırıyoruz. Sonrasında örüyoruz. Yine yani krem renkli ilmeği örmüyoruz. İpi arkaya geçirip ilmeği alıp ilmeğin arkasından ipi dolaştırıyoruz. Bunu örgünün ön yüzünde yapıyoruz. Arka yüzünde yapmaya gerek yok. Bu şekilde devam edelim. Örgünün ön yüzünü de böylece tamamlamış olduk. Şimdi arka yüzüne geçiyoruz. Yine yeşil rengimizle devam edeceğiz. Yeşil renkli ilmekleri örelim. Krem renkli ilmeği örmeden şişimize alalım. Yeşilleri örelim. Krem renkli ilmeği örmeden şişimize geçirelim. Yine bu şekilde devam edelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzde de yaptığım işlemi tekrar ediyorum. Yine yeşil renkli ilmekleri örüyorum. Krem renkli ilmeği örgünün ön yüzündeyken ipi arkaya geçirip ilmeği alıp ilmeğin arkasından ipi dolandırıyoruz. Örgünün ön yüzünde bu işlemi yapıyoruz sadece. Yeşil renkli ilmekleri örüp yine krem renkli ilmeği örmeden şişimize alıyoruz. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. Yeşil rengimizle ikinci diş haroşa sırasını örüyoruz. Evet, örgünün ön yüzünü bakın böyle tamamladım. Bir diş krem rengimle, iki diş yeşil rengimle ördüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyoruz ve krem rengimize geçiyoruz. Krem rengimizle ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Bakın tüm ilmekleri örelim. Tüm ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim. Sonrasında tekrar model kurmaya başlayalım. Evet bakın bir diş haroşa sırası krem rengimle tüm ilmekleri örerek ördüm. Şimdi tekrar model kurulumuna geçeceğiz. Modelimizi bu sefer yer değiştireceğiz. Şu orta kısımlara şu krem direkli kısımlar denk gelecek. Şimdi modeli tekrar kuralım. Yeşil rengimi alıyorum. İlk ilmeği örüyorum renk geçişlerinde. Böyle 6 tane ilmek öreceğiz bu sefer en başta. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.'yi örmeden şişimizi aldık. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek öreceğiz. 5 tane ördük. 6.'yı örmeden şişimizi alacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeği örüp 6.'yı örmeden şişimizi alacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek ördük. 6.'yı örmeden şişimizi aldık. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmek ördük. 6.'yı örmeden şişimizi aldık. Böyle sırayı bir bitirelim. En sona geldim. Bakın en sonda yine ilk baştaki gibi 2, 4, 6 tane yeşil renkli ilmeğim oldu. Başta da o şekildeydi. 6 taneydi. Orta kısımlarda 5'er. Şimdi örgünün ön yüzüne geçelim. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Yeşilleri örüp krem rengi örmeyeceğiz. Yeşilleri örüp krem rengi örmeden şişimizi alacağız. Örgünün ön yüzünde krem rengi ilmeğin ipi arkasından dolaştıracağız. Bu sıralarda gösterdiğim gibi. Yine 1-2 diş haroşa sırası olunca tekrar bir diş haroşa sırası krem rengimle öreceğim. Sonrasında bu baştaki kurduğum modeli kuracağım. 3 tane yeşil, 4. krem, 5 tane yeşil, 6. krem renkli ilmeğimi örmeden alacağım. Böyle model kendini tekrar ederek ilerleyecek. Bakın bu şekilde. Toplamda şu krem renkli sıraları sayayım ben. 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa krem rengimle haroşa sırası örmüşüm. Bu sıraları tamamlayalım. Sonrasında birlikte yapalım. Evet bakın bu şekilde modelimi tamamladım. Sonrasında krem renkli ipimle işim bitince böyle kestim. Sonrasında yeşil rengimle 2 diş haroşa sırası ördüm. 55 tane ilmeğim var. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru saydığımızda toplamda
25 diş haroşa sırası örmüşüz. Sayalım şöyle: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Böyle model yapmak istemeyenler için de toplamda 25 diş haroşa sırası olmuş şu şekilde. Aşağıdan yukarıya doğru. Şimdi şöyle modelimize bir bakalım. Bakın. Şu taraftan şöyle ilmek keseceğiz şimdi. Buradan 28 tane ilmeğimizi keseceğiz. 27 tane ilmeğimiz kalacak. Onunla devam edeceğiz. Bakın burada sağ ayağımızı örüyoruz. O yüzden bu taraftan kesim yapacağız. Şimdi ben burada haroşa sıramı ördüm. Örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde buradan ilmeklerimi keseceğim. Şimdi iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle devam edelim. 27 tane ilmek kalana kadar aynı şekilde ilmeklerimizi keselim. Evet, 27 tane ilmeğim kaldı. 28 tane ilmeği bu şekilde kestim. Şimdi bununla kalan ilmeklerimle örmeye devam ediyorum. Artık yeşil rengini öreceğim. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğiz. Ve haroşa sıralarını tamamlamış olacağız. Sırayı tamamlayalım. Evet, bu şekilde örgümün ön yüzüne geldim. Artık kalan 27 tane ilmeğimle örmeye devam edeceğim. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğim ve haroşa sıralarını oluşturacağım. Bakın patiğimizin şu kısmını örüyoruz artık. Şöyle. Toplamda 25 diş haroşa sırası örelim. Sıra sayısına nasıl karar veriyoruz onu da sizlere ördükten sonra göstereceğim. Evet, bakın böyle sıraları tamamladım ben. Örgünün ön yüzündeyim. 27 tane ilmeğimle 25 diş haroşa sırası ördüm. Sayalım. Şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Bu sıralara nasıl karar verdim sıra sayısına? Şöyle bakın. Şuradan şöyle 2'ye katlıyorum. Katladım. Uzunlukların aynı olması gerekiyor. Bakın şöyle. Şimdi son sırayı da ördükten sonra burası eşitlenecek. Siz de bu şekilde karar verebilirsiniz sıra sayısına. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. 26. sırayı örerken örgümü keserek bitireceğim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle örerek devam edelim. Son bir ilmek kalana kadar gidelim. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Burada şimdi ipimi biraz uzun kesip dikmek için kullanacağım. Şöyle son ilmeğimi çekiyorum, bakın böyle. Şöyle sıkıştırdım. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi iğnemi, ipimi geçirip dikme işlemine geçebiliriz. Evet, şöyle tersini katlayalım. Dikmeye başlayalım. Şöyle ipimi bir kez dolandırdım. Düğümlü bir dikiş yaptım. Sonrasında dikelim. Böyle bakın, bir buradan ilmek, bir bu taraftan alıyorum. Ve dikerek devam ediyorum. Bu şekilde dikmeye devam edelim. Bu kısma kadar dikelim. Evet, patiğimin dikimini bitirdim. Şimdi düz tarafını çeviriyorum. Dilerseniz kenarına kenar oyası da
yapabilirsiniz. Ben yapmadım. Bu şekilde bakın. Görüntüsü böyle olacak. Şimdi manken ayağıma da giydiriyorum. Bu diğer ördüğüm. Evet, bu da sizlerle birlikte ördüğümüz şöyle taban kısmı. Ayakta duruşları bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Videolarımı, örgülerimi, anlatımımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.